Herkese merhabalar. Bugün sizlere evinizde krema olmadan da yapabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli bir köri soslu tavuk tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan bu pratik tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Köri soslu tavuk için tavuk göğüs eti kullanıyorum. Bu şekilde yarı donmuş olarak göğüs etlerimi jülyen şeklinde doğruyorum. Sizler dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz ama ben jülyen şeklinde daha çok seviyorum. Şimdi tüm tavuk etlerimi güzelce doğradıktan sonra uygun bir tavayı ocağımın üzerine alıyorum ve orta ateşte ocağımı açıp içerisine sıvı yağımı koyuyorum. Tavamız hafif ısındıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz tavuk etlerimizi koyuyoruz ve şöyle bir güzelce düzeltip üzerine kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 1 dakika kadar bekledikten sonra ara ara karıştırarak tavuk göğüs etlerimizi kavurmaya başlıyoruz. Tava içerisindeki tavuk etleri güzelce suyunu saldı. Bu aşamadan sonra artık kapağını kapatmıyoruz. Suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak güzelce kavuruyoruz. Ben bu aşamada içerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Tavuğa sarımsağı çok yakıştırıyorum ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip güzelce kavurmaya devam ediyorum. Tavuk etlerimi ayrı bir göze alıyorum ve kenarda suyunu çekerken ben de köri sosumu hazırlayacağım. Bunun için ayrı bir tavayı ocağımın üzerine aldım ve içerisine 50 gram kadar tereyağı ekledim. Tereyağı güzelce eridikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kadar un ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı unu tereyağı ile birlikte şöyle karıştırarak 1 dakika boyunca kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisini videomun açıklama kısmına her zaman olduğu gibi ekliyorum. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Şimdi güzelce kavurmuş olduğum unumun üzerine 1 su bardağı kadar sütümü ilave ediyorum. Soğuk sütümü ekledikten sonra yine karıştırarak koyu bir kıvam elde edinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet, sosum hafifçe koyulaşmaya başladı. Bu aşamada içerisine ben 2 tatlı kaşığı kadar köri ekledim. Ben bol körili sevdiğim için fazla kullandım ama sizler daha az seviyorsanız miktarı azaltabilirsiniz. Yine bu aşamada 1 tatlı kaşığı kadar daha tuz ilave ettim ve güzelce karıştırarak koyulaşıncaya kadar köri sosumu güzelce pişiriyorum. Sosunuzun topak topak olmaması için mutlaka sürekli karıştırmaya özen gösterelim. Bu aşamada dilerseniz sevdiğiniz baharatlar ekleyebilirsiniz. Ben sadece karabiber eklemeyi tercih ettim. Karabiberi de ekledikten sonra artık köri sosum bu kıvamda hazır. Ocaktan indiriyorum. Bu arada ocağın diğer gözünde tavuk etlerim de çok güzel suyunu çektiler. Şimdi de suyunu çeken tavuk etlerimin üzerine doğramış olduğum Charleston biberlerimi ve kapya biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerle birlikte de tavuk etlerini şöylece 1-2 dakika kadar güzelce kavuruyorum. Biberleri çok öldürmeden hafif diri olacak şekilde pişirmemiz yeterli. Şimdi güzelce pişirmiş olduğum tavuk etimi köri sosumla buluşturuyorum. Pişen tavuk etlerimin üzerine hazırlamış olduğum köri sosumu ekledikten sonra ocağımın altını kısıyorum ve bu şekilde 1-2 dakika kadar daha kavurduktan sonra artık köri soslu tavuğumuz servise hazır. Evinizde krema olmadan da yapabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli köri soslu tavuğum artık servise hazır. Dışarıda yediğiniz köri soslu tavuğun lezzetini aratmayacak kadar güzel oluyor. Bu güzel tarifimi mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.